Tarih sadece saraylarda yazılmaz. Bazen kızgın bir örsün üzerinde, demirin ateşle buluştuğu o daracık demirci atölyelerinde şekillenir. 6. yüzyılın başlarında Altay dağlarının eteklerinde yaşayan ve Juanlara göre köle demirciler olarak aşağılanan bir boy vardı. Türkler. Onların başında ise Kurt soylu Aşina ailesi duruyordu. İşte bu demirci ocağında Türklerin kaderini değiştirecek bir çocuk dünyaya gözlerini açtı. Doğduğunda ona Kara adı verildi. O, Bozkır'ın efendisi Humin Kağan'ın ortanca oğluydu. Babasının vizyonuyla, amcası İstemi'nin savaş taktikleriyle ve Altay dağlarının sert iklimiyle büyüdü. Çocukluğu Juan Kağanlığının baskısı altında geçmişti. Kulakları köle kelimesinin ağırlığıyla dolmuştu ama yüreği özgürlük ateşiyle yanıyordu. Kimse farkında değildi ama bu kırmızı yüzlü, keskin gözlü çocuk gelecekte sadece Juanları haritadan silmekle kalmayacak, Asya'nın en büyük imparatorluğunu kuracak olan Mukan Kağan'ın ta kendisiydi. Mukan Kağan'ın babası Bumin, 552 yılında Juan boyunduruğuna son verip İl Kağan unvanıyla Göktürk devletini kurduğunda Bozkır bayram etmişti. Ancak bu zaferin sevinci kısa sürdü. Bumin Kağan devletini kurduktan sadece birkaç ay sonra vefat etti. Bumin Kağan'ın arkasında bıraktığı aile güçlüydü ama önlerinde büyük bir sınav vardı. Tahta ilk olarak Mukan Kağan'ın ağabeyi Kolo yani İssik Kağan geçti. Kolo cesur bir savaşçıydı. Ancak onun da saltanatı bir yılı bile bulamadı. Ansızın gelen şüpheli bir ölüm Göktürk tahtını boş bıraktı. Boylar Meclisi yani toy toplandı. Devlette bir fetret devri, bir kardeş kavgası yaşanabilirdi. Ancak Aşina soyunun buna izni yoktu. Ağabeyinin vasiyeti ve kurultayın onayıyla Bumin Kağan'ın ortanca oğlu Mukan Kağan 552 yılında Göktürklerin yeni kağanı ilan edildi. Tahta çıktığında amcası İstemi Yapkubatı kanadının yönetimini üstlendi. Kardeşi Tapsar ise onun en büyük destekçilerinden biri oldu. Aile devletin bekası için tek bir yumruk gibi birleşmişti. Mukan Kağan tahta oturduğunda henüz çok gençti. Ama karşısında yaralı bir kurt gibi intikam bekleyen Juanlar yani avarlar vardı. Juanlar Bumin Kağan'a yenilmişlerdi ama tamamen yok olmamışlardı. Yeni Kağanları Anaguy'un ölümünden sonra toparlanmaya çalışıyor, Çin hanedanlıklarıyla gizli ittifaklar kuruyorlardı. Mukan tahtının ilk 2 yılını at sırtında geçirdi. Stratejisi netti. Düşmanı zayıflatıp bırakmayacak, kökünü kazıyacaktı. 555 yılında Türk tarihinin en acımasız ve kesin sonuçlu seferlerinden birini başlattı. Göktürk süvarileri Juanları adım adım takip etti. Ötügen'den Çin sınırlarına kadar süren amansız bir sürek avı başladı. Juanların son sığınağı Çin'deki Batu Bey hanedanlığı oldu. Ancak Mukan Çin İmparatorluğu'na meşhur ultimatomunu gönderdi. Onları bana teslim edin, yoksa saraylarınızı atlarımın nalları altında ezdiririm. Çin, genç Kağan'ın öfkesinden korktu. Teslim edilen 3000'den fazla Juan soylusu ve savaşçı, Ötügen'de Mukan Kağan'ın emriyle cezalandırıldı.
Bu zaferle Orta Asya'da 300 yıllık Avar hakimiyeti bitti ve Göktürklerin mutlak egemenliği tescillendi. Doğu bozkırlarını emniyete alan Mukan Kağan, gözünü zenginliğin kalbine, İpek yoluna dikti. Bu noktada babasının sadık kardeşi, amcası İstemi Yapu devreye girdi. Mukan ve İstemi, Türk tarihinin gördüğü en uyumlu ikili yönetim örneğini sergilediler. Amca ve yeğen değil, adeta tek bir beynin iki yarısı gibi hareket ediyorlardı. İpek yolunun kontrolü o dönemde Orta Asya ile İran arasında hüküm süren Akhunlar devletinin elindeydi. Mukan Kağan askeri dehasını diplomasiyle birleştirdi. Batıdaki devasa güç olan Sasani İmparatoru Enuşirvan'a elçiler gönderdi. Plan basitti. Akhunlar iki ateş arasında kalacak. 557 yılında başlayan büyük hareket Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Akhun toprakları Göktürkler ve Sasaniler arasında paylaşıldı. Ancak Sasaniler sözünde durmayıp İpek yolu ticaretini engellemeye başlayınca Mukan ve İstemi bu kez daha uzaklara, Bizans İmparatorluğu'na elçiler göndererek tarihin ilk Avrasya İttifakı'nı kurdular. Mukan'ın kurduğu bu akıllıca ailevi ve askeri ağ devletin sınırlarını Hazar Denizi'ne kadar genişletti. Mukan Kağan döneminde Çin, askeri olarak Göktürklerle baş edemeyeceğini anlamıştı. Üstelik Çin kendi içinde Kuzey Zhou ve Güney Qi adında iki düşman hanedanlığa bölünmüştü. Mukan bu iki hanedanlığı birbirine karşı satranç ustası gibi kullandı. Her iki Çin hanedanı da Mukan'ın öfkesinden korktuğu için Ötüken'e adeta haraç yağdırıyordu. Yılda 100.000 top ipek kumaş sadece Kuzey Zhou hanedanlığından geliyordu. Mukan, Çin'i fethedip orada asimile olmak yerine onları ekonomik olarak sömürmeyi seçti. Bu tam bir devlet aklıydı. Kuzey Zhou İmparatoru, Mukan'ın kızı Aşina Prensesi ile evlenebilmek için yıllarca yalvardı. Mukan, kızını Çin sarayına gönderdiğinde Çin İmparatoru Türk kültürüne ve Kağan'ına olan bağlılığını göstermek için bu genç kıza bir kraliçeden çok daha fazla saygı gösterdi. Çin kaynakları Mukan Kağan'ın adını her andığında arkasından şu itirafı eklerdi. Onun döneminde kuzeydeki göçebeler o kadar güçlüydü ki Çin'in tüm zenginliği onlara akıyordu. Yıl 572. Doğumundan itibaren Altayların demirini döven, babası Bumi'nin sancağını devralıp o sancağı okyanusa kadar taşıyan Mukan Kağan, 20 yıllık şanlı bir saltanatın ardından uçmağa vardı. Onun cenaze töreni Bozkır'ın gördüğü en büyük törenlerden biriydi.
Çin imparatorları, Bizans elçileri, Sasani diplomatları ve boy beyleri bu büyük fatihin önünde son bir kez saygıyla eğildi. Ölümünün ardından tahta vasiyeti üzerine kardeşi Tapsar Kağan geçti ve aşina ailesi devleti yönetmeye devam etti. Mukan Kağan sadece sınırları genişletmedi. Türk adını coğrafi bir kimlikten çıkarıp küresel bir imparatorluk markası haline getirdi. O demircilerin köleliğinden imparatorluğun zirvesine uzanan o kutlu yolun en büyük mirasçısıydı. Bugün Orhun abidelerinde bilge tonlamalarla anılan o büyük geçmişin temelinde Mukan Kağan'ın vizyonu ve aşina soyunun sarsılmaz iradesi yatmaktadır. Bozkır'ın kırmızı yüzlü, cam gözlü Ulu Hakan'ın ruhu şad olsun. Destanlar Masamda serisinin bir sonraki videosunda buluşmak üzere. Esen kalın.